Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Telefon inceleme serimizin ilk videosunda 5000 Türk Lirası altı telefonları, ikincisinde ise 5000 ile 6500 Türk Lirası arası telefonların işlemcilerini incelemiştik. Bu videoda ise biraz daha giriş orta segment cihazları gördüğümüz 6500 ve 10.000 Türk Lirası bandındaki cihazları inceleyeceğiz. Bu aralıktaki tüm modeller yerine işlemci gücüyle diğerlerine göre öne çıkan 23 tane modeli inceleyeceğiz. Hızlı ve seri bir telefon olması için işlemcisinin iyi olması gerektiğini her fırsatta belirtiyorum arkadaşlar. Bu aralıktaki işlemci olarak G88'ler, G90, G95, Snapdragon 685'ler de karşımıza çıkıyor. Ama biz artık orta seviyeyi zorlayacağız. Biraz daha oyuncu telefonu olabilecek ve en az 3-4 yıl rahat kullanılabilecek modeller arayacağız. Gelelim hangi işlemcilere odaklanacağımıza. Evet, burada telefon modelini öncelik olarak değil, işlemci türünü öncelik alacağız. Sizlere daha iyi bir kullanım ve oyun deneyimi yaşatacak işlemcilere odaklanalım. Nedir bu kahraman işlemci modelleri? Sayalım. Bir alt fiyat skalasında da bir kere gördüğümüz G99, işlem gücü skoru olarak 26, oyun skoru olarak da 12 puanı veren 6 nanometrelik bir işlemci. Birçok model bu işlemciden gücünü alıyor. Xiaomi grubu telefonlarında gördüğümüz Dimensity 700, G99'u işlem gücü ve grafik skorlarında birer puan geriden takip ederek 25'e 11 elde ediyor. 7 nanometrelik üretim ölçeğiyle de G99'un gerisinde kalıyor. G99 ile aynı güçte görünen Dimensity 6100 Plus'ta 6 nanometrelik üretim teknolojisiyle karşımıza çıkıyor. Snapdragon 732G işlem gücü 26, oyun gücü skoru da 14 olan bir işlemci arkadaşlar. 8 nanometre olmasına rağmen oyunlarda grafiksel anlamda avantaj sağlayabilir. 6 nanometrelik Snapdragon 695, işlem gücü olarak 10.000 Türk Lirası altında en hızlı iki işlemciden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Oyun oynayacaklar için de 3. sırada değerlendirebileceğimiz bir işlemci olabilir. T760, 10.000 Türk Lirası altında hem işlemsel hem de grafik anlamda en yüksek skorları alan model. Bakalım hangi telefonlarda kullanılmış? Bu arada üretim teknolojisi 6 nanometre. Peki gelelim bu saydığımız 6 işlemciyi kullanan telefonlar neler? G99'u birçok markanın telefonlarında kullandığını görüyoruz. 7.000 Türk Lirası ve üzerine çıktığımızda alacağımız telefonda minimum 6 GB RAM talep etmeliyiz. RAM'ın yanında telefon depolama türünün de UFS olması bir sonraki önceliğimiz olmalıdır. Çünkü uygulamaların ve dosyaların hafızadan okunma süresi hıza doğrudan etki eder. UFS olmayan modelleri tavsiye etmiyorum. Listedeki telefonlara baktığımızda UFS depolama kullandığı kesin olan 7 model görünüyor. Dimensity 700'e geçtiğimizde ise 3 tane model ve üçünün de aynı UFS depolama türüyle geldiğini görüyoruz. Dimensity 6100 Plus ile gelen telefonlardan Redmi 13C'nin UFS ile gelmediğini, eMMC kullandığını görüyoruz. Snapdragon 732G kullanan tek modelimiz var, Poco X3 NFC. Biraz eski bir model. Snapdragon 695 de Realme 9 Pro tarafından kullanılmış. T760 ile gelen ZT Nubia Focus 5G, daha yeni bir UFS sürümünü kullanmış. Bu şu anlama geliyor, UFS 2 versiyonlarına göre daha hızlı okuma, dolayısıyla uygulamaların daha hızlı açılışı demektir. Evet arkadaşlar, 10.000 Türk Lirası altındaki tavsiye ettiğim bu işlemci modellerini kullanan cihazları gördünüz. Artık seçim sizin. Peki tercih yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Madde madde sıralayalım. Ekran türü önemli. Burada TFT ekranları es geçip AMOLED, Super AMOLED, IPS ekranlara yönelebilirsiniz. Çözünürlük Full HD Plus olmalıdır. NFC, Wi-Fi 6, su sıçramaya karşı dayanıklılık, çift hoparlör gibi seçeneklerin olmasını isteyebilirsiniz. Burada NFC mutlaka olmalı. Hafıza minimum 128 GB olmalı. Kamera özellikleri iyi olmalı. DxOMark puanı yüksek olan modeller, kamera anlamında memnun eder. Marka algısı, güvenilirliği de önemli bir konu. Aksesuar bulunabilir model olmalıdır. Android sürümü, güncelleme alma süresi de gözden kaçmamalı.
Mümkünse daha yeni çıkan bir model olmalıdır. İthalatçı garantiliden çok, resmi distribütör garantili olması tercih edilmelidir. Değerli takipçilerim, bugünkü incelememizde 10.000 TL'ye kadar sizin için 23 model belirledik. Nihai kararı siz vereceksiniz. Yüzlerce model var ama tavsiyem bu modellerin dışına pek çıkmamanız yönündedir. Varsa sizin de önerebileceğiniz bir model, lütfen yorumlara yazınız. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenip lütfen kanala abone olalım. Hoşça kalın.